Let's go. Hello and welcome to this, the very first episode of Night City Wire, a brand new series from us at Night City Wire, hoş Project Red, geldiniz where we'll ya. be talking about all things Bu Cyberpunk ilkiymiş bu olayların. 2077. Devamı da Today's episode gelecekmiş will be yani. starting with a brand new trailer. One of our Yeni bir trailer developers will be joining tanıtacaklar. us to help Yapımcılarından unpack everything you're birisi going to see. We'll have some trailerlardaki ne news, gördüğümüzü an anlatacaklarmış. announcement Haberler about a varmış. secret collaboration. We'll be taking Bir a look at kolaborasyon some hakkında brain bir dance gameplay and welcoming back our developers just to have a chat about everything you're going to see. But there is one more thing. Bir şey daha Media varmış. all over the world have been getting hands-on with Cyberpunk 2077, and when this episode finishes, you'll be able to go and check out exactly what they thought. So, Bu bölüm let's bittikten get sonra started. da Medial'ın bir bölümünü It is time to oynamış take a look oyunu, at our onları brand ne new düşündüğünü de trailer, and after that, our okuyabilecekmişiz. lead quest designer Pavel Sasko will be joining us because I've got a feeling you're going to have a few questions after watching this. So, let's take a look. Hadi trailer. Love this town. The city of endless opportunity. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on. City like any other, just bigger. Nah, mano, not just any other city. Legends are born here. The major leagues. We're only here because Dex is pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. But we are. They just don't know it yet. But if you got the cojones and you know how to use them, you can do damn near anything. Unless you catch a bullet. Even then, you go out with a bang, right? You know, you can make heaps more eddies as a motivational speaker. Yo, Mr. V, a pleasure. Oy, grafiği nasıl değişmiş? Gördünüz mü orayı? One piece? Modellemeler bayağı How about we değişmiş go bu over the arada. plan? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Jobs to grab it. Guessing it belongs to a court. Arasaka. We're robbing some heavy hitters. Thought you could blackmail me, fucker? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Ka-ching, baby. Goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies, not a one. Sounds simple enough. Need lead, assholes! Is it gonna be dangerous? Don't you worry, mi amor. We're bulletproof. Get your ass moving now! What the fuck just happened in there? Can't stop digging Night City. Fucking major leagues. Happy now, Jackie? Yep, that's fucking high! Time to bang! Bu arada Oh my god. trailer dev aksiyon. Trailer full mermi böyle daha brrrr diye böyle. Can't risk it, V. And you, who are you? Fuck. Fuck. So the trailer contains footage from the game's prologue only, but there was an awful lot in it. So Oyunun Pavel, sadece why prologundaymış don't you bunların try and görüntüler help bu us arada. unpack everything that we just saw? Görüntülerin hepsi prologmuş. Oyunun ilerisini göstermemişler. What you have just seen is only the prologue of the game. So that awesome Yani ilk stuff bölümü is bile only değil. happening in the first few quests. What the trailer İlk birkaç shows questmiş you is sadece. really our stage, the Night City. You know, this gigantic city built Yani of prologda asıl 60 göstermek unique istedikleri districts, surrounded by oyunun the seventh one that we call the Badlands. evreni. As a player, you are meeting Jackie. Jackie is your friend. Now, Jack'le they tanışıyormuş, together Jack are arkadaşımmış. trying to reach out for something that is very precious. They are trying to reach out for this chip of immortality, this gateway to Ölümsüzlük eternal çipine life. ulaşmaya Jackie çalışıyorlarmış. introduces you to Jackie ile beraber. Fixer Dexter Deshawn. He's a very important person in a social Dexter ladder Deshawn'ı of konuşmuş. Cyberpunk. He is able to çok üst bir provide the herifmiş. player with various jobs and contracts to be able to gather money, to be able to modify their bodies, push themselves to the limits. Quest to gibi put their kısaca, hands on hani the bize chip. iş veriyor, But, iş sağlıyor as you can bu expect, adam. not everything goes as planned and, Her şey but to planlı see it, you have to gitmiyor. play the game. Eninde sonunda bir There are şeyler an awful oluyormuş. lot of really cool things in this trailer, and there's a few that I would just love to talk about a little bit more for the people at home. So let's start with talking about a gang called the Mox. Now, we see a few flashes diye of bir them grup in this varmış. trailer. I personally think they're really cool and one of my favorites, but can you give us a little bit more information about them? Oh yes, so the Mogs is one of the gangs that player is going to interact with throughout the game. The Mogs is the gang Takımlardan, that has gruplardan been formed in birisiymiş 2076. Mogs'lar.
After death of Elizabeth Borden, she was called Lizzie. Now she was Liz diye birinin owner of önden a brothel sonrasında and former sex worker, and she was protecting working guys and girls from harassment. O bildiğin seks çalışanlarını koruyan bir kadınmış. O öldükten sonra onun şeyini bu Mox gengi devam ettiriyormuş. Seks işçilerini koruyorlarmış. Onlarla konuşacaklarmış. Onlara da görevlerimiz varmış. Badlands diye bir yer varmış. Orayı bir iki sahnesini görmüşüz. Onları da anlatır mısınız diyor. The Badlands is this like dead, dried out space going around the whole Night City. Night City'nin etrafındaki ölü, bildiğin cansız bir yermiş. Araba ve motoruna bakabilir misin buraya? And as a player, you'll be able to traverse and access different type of open world content that has been prepared specifically for you to get that awesome feel of the Badlands as an area. In the trailer, we also saw like a completely metal creature. Now, he didn't look like he was from the Maelstrom gang. This looked like something else. Maelstrom gang değil, başka bir gangten, başka bir yerden bir full metal bir adam gördük, bir canavar gördük. Ne bu diyor? The big dude that was Adam Smasher. He has been İsmi Adam introduced Smasher'mış. in pen and paper in Bunu Cyberpunk görmüştük sanki. 2020 by our senpai Mike Pondsmith. Adam Smasher is a fully converted cyborg. He is full dönüşmüş bir cyborgmuş. a loyalist of Arasaka. And Arasaka'nın full her zaman ona itaat eden bir şeymiş. Firma o. Night City, but to find out you have to play the game. Night City'de bir yeri varmış In ama this ne trailer, we olduğunu do oyun see oynamamız some lazımmış. flashes of a Ripper Doc called Victor Vector. I think if people have watched our previous gameplays, they might remember him. Victor Vector'ı hatırlıyorsunuz, size upgrade yapan adam. Onun hakkında bir bilgi var mı? And how they'll be interacting with them when they play Cyberpunk. Onun hakkında ne bir şey mi göreceğiz? Ripper Dog'lar job in the social ladder of Cyberpunk. doktor gibi yani. Accustomed and specialized in replacing limbs. Parçaları, uzuvlarını metal edebilmekte uzmanlarmış. Seni yürüyen bir makine yapmak istiyorlar. Yani evrende bu kişilerden birçok yer var. Bazılarıyla ilişkini arttırabiliyor musun? Bazıları hikayede önemli bir yer kaplıyormuş. Onlarla ilişkini yüksek tutup daha iyi eşyalara ulaşabilirsin ki şehirde yaşayabil. Karışıklıkla diyeceksin işte. Earlier in the year, we announced that if you pick up Cyberpunk 2077 on Xbox One, you'll be able to play it on Xbox Series X when the console launches. And just in case you missed it, it will be the same for PlayStation players as well. Hem PlayStation hem de Xbox'ta bu jenerasyon konsolunu alırsanız yeni jenerasyonda oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda hem Series X hem de PlayStation 5 için de upgrade gelecekmiş. Dediğim gibi daha hani PlayStation 5 versiyonuna geçilecek. Bir şey daha açıklamışlarmış. Gizli gizli geliştirdikleri bir şey. Trigger. Cyberpunk evrenine geçen bir anime, çizgi film. Bayağı da çalışıyorlarmış. Netflix'e gelecekmiş. 2022'de. 2022'de geliyormuş bu arada. Hi, my name is Saya Elder. I am the Japan-based producer for Cyberpunk Edgerunners. What I do basically on this project is that I am a fixer, to put it in the words of the Cyberpunk universe. We are a game company. We are a bunch of nerds, and wherever there are nerds, there's going to be anime fans. So it was always a dream for us to make anime. When we began this project, we were certain that we didn't want to make a recreation of the game. Cyberpunk Edgerunners is a standalone story
set in the same kopyası yapmak universe. istemedik. The Aynı stage is evrende still geçen Night farklı bir City, but hikaye everything olacak. else Yine is Night City'de totally olacak. new. Ama her şey çok daha characters, farklı. new Yeni bir karakter, story. yeni bir I do like hikaye. to think that it's going to be a great gateway for newcomers to come and check Evrene yeni Cyberpunk gelenler, game and also the yani Cyberpunk genre. hem as a whole. Cyberpunk oyununa hem de janresine Right now girecek we're insanlar in için güzel bir başlangıç Nakano, olacağını which is one of the düşünüyoruz biggest diyor. anime meccas of the world. I'm going to take you to Studio Trigger right now because we have the wonderful opportunity to talk to the Dream Team that will be bringing you this anime. こんにちは。トリガーの代表取締役の大塚です。監督の今石です。キャラクターデザインを担当する吉成です。ゲームのサイバーパンクのファンの方、今回初めて触れる方両方に Hem Cyberpunk fanlarına hem de oyunda çok bilgisi olmayan insanlara karşı herkes için bir anime yapıyoruz. Cyberpunk türü biz gençken başlamış bir tür. Ve bu türde bir şey yapmak bizi sevindiriyor, heyecanlandırıyor. トリガーも10年ということで、監督に今石。Bu Trigger'ın bu animeyi yapan firmanın 10. senesi olacak ve bu yüzden de en iyi takımı oluşturduk bunun için. 2022'de Edge Runners, Cyberpunk Edge Runners diye. Bu da güzel olabilir ha. Now it is time to show you some gameplay of Braindance. This is a feature that you'll experience when you Braindance play diye bir Cyberpunk şeyi 2077. göstereceklermiş gameplay'ine. Braindance is essentially a recording of somebody else's experience. Başka birinin sense of sight, smell, touch and anısını hearing, all thanks to izliyormuşsun. a special device. After the gameplay, I will be welcoming back Pavel Sasko, and we'll also be joined by Patrick Mills, our senior quest designer and Braindance şöyle, başka birinin anısını görsel, işitsel ve koku olarak birebir yaşayabilecek misin özel bir alet yüzü sayesinde oyun içinde. Ondan sonra developerlar konuşacaklar, yapımcılarla. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out, and we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Got it. And remember, everything on full blast. They'll spot us extra for a wicked adrenaline high. Okay, on you go. Down, everybody, on the ground. I want to see you kissing the flooring. Money, now, or I will fucking drop you, I swear to God. Well, yeah, hey, now, before I blow your fucking head off! Ah! Slow, deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well. That was too much. Could feel the guy's pain, his stress, his hope. Hope wrapped up in something else. Mm-hmm. Probably took a booster just before. You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. Grafikler çok güzel olmuş bu arada. Grafikleri değiştirmişler. Biraz daha güncellemişler yani. Bir sene önceki demoya göre. I'll sever the link to the BD roller's sensory array. You'll be able to look around freely. Whole scene's yours. Full cam control and analysis mode. Çok enteresan olmuş bu. Ya ilk önce bir kere adamın anısını görüyorsun. Ondan sonra aynı evrende istediğin gibi dolaşabiliyorsun. Can even pause when you feel the need. Then you use the editor console to unpause. Try it. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out, and we sell the BD to those psycho freaks from the studio. Çok güzel olmuş bu. Dream as hell, right? Well, that's not all. You can speed things up or rewind, whatever you like. Orayı işte burayı durdurabiliyorsun, hızlandırabiliyorsun, geri alabiliyorsun. All good, neat. Now try fast forwarding a bit. Plan simple. Do nothing odd. Don't be creative. You go in, snatch the cash, get out. Okay. You can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. Try it. Now for some fun. This here's why you came in the first place.
In analysis mode, you get to view and even scan details of the enviro recorded by the BD roller. BD roller'mış bunun ismi bu arada bu aletin. The gun this gonk gets from his buddy at the beginning. Now scan it. Silah filan yani bütün çevreyi tarıyormuş bu BD roller dediğimiz şey. O yüzden sonradan bütün ürünleri, bütün çevre objelerini, çevre detaylarını tarayabiliyormuşsun. Okay, right here. Excellent. Let's move on. Now heads up. In analysis mode, you can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. This tech records everything, every little detail. Bu BD roller her şeyi kaydediyormuş. Bütün yani bunu kullanan adamın fark etmediği bile küçük detayları falan kontrol ediyormuş. Sadece görsel arayüz değil, aynı zamanda ses arayüzüne de geçebiliyormuşsun. Bu ses arayüzü. Sesleri direkt elimine edebiliyormuşsun, arka sesleri. Pack of 6, case of brosif and a couple of zappers. Okay, we have a deal today on 2 flavors, Cuddy and Surfing. Everybody, So, any thoughts? Unbelievable. Seriously, like what's happening right next Çok to güzel me. olmuş bunlar. Yeah, it's how BD recording implants work. They pick up everything, all the elements in the background. Şey düşünüyorum, ana quest'te falan burada öğreneceğimiz şeyler çok yardımcı olacak. İnanılmaz şeyler yapabilirler şu anda. We'll move on when you get bored. Want to see you kissing the flooring? Money, net. Sometimes you can analyze extra layers in the raw, stuff the roller's cyberware picked up. Like what? Ev's got Kiroshi optics that grab infrared, meaning you should be able to grab heat signatures from her recording. Huh. Hella nice. Bazı ekstra görüntüler falan alabilirmiş. Walk up to the wounded chick. Try scanning her. Alright, next thing. Scroll forward to the part where our artist gets a lead injection. Ülkek ve tagging. O neymiş? Well, we'll fucking drop you, I swear to God. Well, now, fucking head off! See that? They shot him and he never saw it coming. Adam vurmuşlar. But you will. Here it comes. My favorite part of the game. See the blinking thing over the entrance? Surveillance cam. Must have caught our shooter. You'll see in a sec. Cam feeds to the screen behind the clerk. Roll back to where the screen's in the kid's field of vision. Then scan it. Oo, kamera var. Kamera arkada görüntüde oynuyor. Orayı mı hackleyebiliyorsun? Oho! Tam o anda ekran gözüküyor. Ekran gözüktüğü için şeyi görebiliyorsun. Probably planned to all along. Must have got a nice slice of cred on the black market for a BD like this. BD Çok güzel freaks are ready olmuş. to pay a preem for a real flatline. Ve bu büyük ihtimalle optional olacak bu kısım. Bir iki kere bunu yapacaksın görev yüzünden, ana görevler yüzünden ama bunların birçoğu büyük ihtimalle optional olacak. Yeah, it's impressive, right? It's too bad most of the BDs we do here are only good for flogging the log. So Braindance is a pretty big part of the Cyberpunk universe. It's not just Olay çok something büyük. used for adult films. There is an awful lot to it. And there's 2 sides I'd really like you guys to help me explore. First is the lore. So how this actually fits into the universe. Bu And then there's the hikayeye nasıl gameplay side. So ekleniyor? how Bir de players will be interacting with it. aynı zamanda oyuna So, nasıl Patrick, ekleniyor? could you Hem tell us oyunun more about hikayesine the nasıl lore of etki ediyor, Braindance? dünyayı nasıl I would etkiliyor, aynı love to. zamanda oyuna So nasıl in the hitap world of ediyor? Cyberpunk 2077, Braindance was invented way back in the early 2000s at UC Santa Cruz. It was developed 2000'lerin as a çok way of başında recording a person's yapılmış. experiences and then playing them insanın- back for someone else as bir so that they insanın could relive them as yaşadıklarını though it was happening to kaydetmek them. sonra da It was originally oynatmak used for için things like yapılmış bir şey. therapy and prisoner Terapi için, rehabilitation, but by terapi için 2077 filan it's kullanılmış ama become this 2077'de global media industry, including bilim things medya like movies, olmuş, mass filmlerde, entertainment, things like that, video filmlerde games filan and kullanılmış, interactive oyunlarda things, and of kullanılıyormuş. course adult fare as 2070'te well. aynı zamanda pornolarda Now, in kullanılıyormuş. our game, we deal a lot with black brain dances, or XBDs as we call them. And there are different types of those, but the one that you saw in the trailer just there was a flatliner. Now, that's where the person recording it actually dies during the recording. And it's popular Bu sort of flatliner illicit demiş, ölenlerde kind de of a thrill, kullanılmış. but a mercenary can also use them for various things, and you'll see that in the game, of course. And from the gameplay perspective, we have genelde been bu working ölenler a lot ikisine for o last heyecanı years için kullanıyorlarmış trying to ama figure out the best way how to use the brain burada dance in ölenin the nasıl game öldüğünü as a mechanics.
So what we have settled bulmak on için is this kullanıyordu. braindance editor mode. As a player, you will be able to run the braindance. Oyunu nasıl yapacağımızı bilemedik ama bu editör modunu yaptık eninde sonunda diyor. That have been registered Farklı of given actor. Now, as a player, you can slide on the timeline of the recording, back and forth. Farklı ipuçları oluyor. Adamın sadece gözünden gördüğü anın ipuçlarını görebiliyorsun. Ve bu ipuçları oyunda bir hikaye anlatacak. To different mysteries, and you will uncover them actually using that braindance as a Bu mechanic. braindance'ı kullanarak, bu mekaniği kullanarak farklı yani dedektiflik yapacağız, farklı şeyleri çözeceğiz diyor. Bu bir collectible değil, bu bir bunu daha önce gördük falan demiyor. Yani bu bildiğin oyuna ve bu şehirde yaşayan insanlara bir hikaye, bir arkasını doldurmak için kullanacağız. Normalde yani sokaktaki bir adamın hikayesini anlatmak için kullanacaklarmış bu tür şeyleri. You know, while you're both here, I'd love to know what is it about Cyberpunk that you guys are really excited for? Cyberpunk için ne için heyecanlısınız diyor. So one of the things that I'm most excited about in this game is the characters and the way they interact with the world. En çok heyecanlandığım şey yani karakterler ve evrenle nasıl iletişim kurdukları. Cyberpunk 2020 source material and all of Cyberpunk 2020'ye kadar bunun kitap aslında da asıl kaynağı kitap ya bunun. And so when we come up with a character, we start with their function. What is karakter yaparken ilk önce yani özelliğini yapıyoruz. Hikayede ne işe yarıyor, neden bu karakteri yapıyoruz diye bir şey yapıyoruz. Çocukluğu nasıl yetişti, bu dünyada ne acı çekip buraya geldi, bu acının üzerinden geçebildiler mi, bu zorlukları atlatabildiler mi? Yani karakteri gerçekten bir insanmış gibi kuruyorlarmış karakter yaratırken. And we come up with that for all of our characters. Now you look at someone like birçok karakterleri öyle yapıyoruz diyor. Vector gibi karaktere bakabilirsin diyor. Stories about his past in his environment and in his dialogue. You know, we come up onunla ilgili hikayeleri, onunla ilgili anları çevresinde ve diyaloglarını görebileceksiniz diyor. For me, I would not be myself if I would not say that I'm the most excited about our quests. Like with our Witcher 3 team, with Patrick and like everybody that bu beni mutlu eder bu arada. Witcher'ın çok iyiydi questleri. Witcher 3'ten beri çok büyüdük diyor. Çok fazla şey öğrendik diyor. Bu bilgiyi de bu oyuna eklediğimiz görevlere koyduk. Hiçbiri böyle filler değil, sadece koyulmak için koyulmak, oyunu uzatmak için değil. Hepsinin bir karakter hakkında bir hikayesi var, oyun hakkında bir bilgisi var, evren hakkında bir şey var. Yani her quest'i özel yapmak istedik, filler eklemek istemedik diyor. Yani sadece doldurmak için doldurmak bir şey istemediklerinden. And when I was last in the studio, I had a look and I saw a notebook on your desk, and I would love for you to show everybody this notebook. Bir notebook gördüm stüdyoya geldiğimde, notebook'u göstermeni istiyorum falan dedi. This is my notebook. It says salsa quest designer. The reason is because I dance salsa. And I'm a quest designer, so you know. So I started this notebook actually when we were really starting Cyberpunk. At the very beginning, I wrote like a first note, and it says pretty much something along the lines of that we were starting with a prototype. And then you know I kept on basically noting things that we've been working on for like next years. I remember once when our concept artists actually approached me, and they said that they want to take a look on my notebook. I was like, what for actually? And they took some pictures. And they told me, yeah, well, you know, because we are looking for a reference material for notes of a psychopathic killer. Bir ara yapımcılardan birisi notlarına bakabilir miyiz falan demiş. Niye demişler? Fotoğraf falan çekmişler. Sonra demişler ki psikopat bir tane katilin notebook'u falan bir şey hazırlamak istiyoruz. Bunu kullanacağız demişler. But before we do finish today's episode, there is just one more thing we'd like to talk about. Bir şey daha konuşmak istiyoruz dedi, bitirmeden önce. Earlier in this episode, I mentioned that media have been getting hands-on with the opening of Cyberpunk dediği gibi Cyberpunk and they should be posting their impressions right about now.
Şimdi tam şu anda da şu anda da şey göreceklermiş, hani bütün basın, oynayan basın ne düşündüğünü yazacakmış. Şimdi okuruz daha sonra. Birkaç hafta içinde episode 2 olacakmış. Bunun bir devamı da olacakmış. Bak kalktı, şu anda kalktı yani. Ben çok heyecanlandım. Ayıp ettiler yani. Ben hype'lıydım biliyorsunuz. Yani her platformda aldım ama şu anda çok kötü oldum. Böyle yani böyle şey oldum. Yani ayıp, çok feci oldu yani. Böyle ayıp oldu. Ayıp. Çok feci oldum. Ben oynamadım. Keşke oynasam yani. Çok heyecanlandım. Yani gördüğüm her şeyi çok beğendim bu arada. Yani gördüğüm her şeyi istediğim şey. Quest'e özen gösterme, filler quest olmaması, ekstra her quest'in hikayede önem olması, karakterler için küçük detaylar. Bu şey çok güzel. İsmi nedir onun? Yani ismi nedir onun? Bu yani bütün karakterlerin her birinin bir hikayesi olması, bu brain dance dediğimiz bir karakterin beynine girip onun anlarını yaşamak, o şeyi, brain dance çok güzel olmuş. Yani şey çok güzel. Çünkü evet, oyunun sokakta yürüyen, mesela az önce gördüğümüz iki tane herif. Yani bildiğin sokakta iş yapan, amele işi yapan, böyle küçük market olan birisi. Bunun hikayesini oyunda düzgün bir şekilde aktarmak çok zor. Cidden çok zor. Ve yani ona rağmen bunu yapabilmişler. Yani cidden aktarabilmişler. Çok zor abi, yani düşün abi, önemseyemezsin. Öyle bir karakter önemsemezsin yani. Cidden şey karakterini önemsemezsin. Orada sokakta iki tane hırsızlık yapan herifi önemsemezsin oyunda. Ama böyle oynatırsan şey yaparsın. Çok güzel yapmışlar bazı şeyleri. Bayıldım. Yani şu anda cidden bayıldım gördüklerime. Yani umarım böyle aynı şekilde devam eder. Çok yükseldim.